Eğer bu anlamda Vedat abinin de izni olursa, sorusu olan varsa buyurun hocam. Bu görüntüleri nasıl görünür hale getirdiniz? Şimdi bunları biz RAW formatında önce fotoğrafladık. Daha sonra bilgisayar ortamına, dijital ortama aktardık. Çeşitli programlarla, özellikle Photoshop'la bunların üstünde çalıştık. Belirledik. Daha sonra da çizimlerini yaptık dijital ortamda. Ve tabloların üstüne bir orijinal halini, bir işlenmiş halini, bir tane de çizimi koyduk ki belli, net olsun diye. Çünkü kafalarda soru işareti bırakmamak istedik. Bazı arkadaşlar geliyor, ya bunları siz kendiniz çizmişsiniz falan diyorlar. Orijinal halini de fotoğrafa koyduk ki orijinal halini de görsünler. Başka sorusu olan varsa? Bekir'de Asar dediğimiz eski volkanik dağ galiba. Onun tepesinde Şelale diye Ali Yıkım bir şey var. Orayla bunların bir bağlantısı var mı? Orayla bir bağlantısının olduğunu ben sanmıyorum. Orası çok daha farklı bir tarihlendirme içinde. Bunlar dediğim gibi o bölgeye bu kültürü, bu inancı taşıyan daha farklı bir zaman diliminde gelen insanlara ait. Çünkü yoksa aynı çizimleri o bölgede de görmemiz lazım. Orada bu çizimlerden eser yok. Ve şöyle de bir şey var. Anadolu'da, özellikle Batı Anadolu'da biz antik kentleri gezdiğimizde antik kentlerin üstünde bol miktarda bu çizimleri görüyoruz. 4. yüzyılda oluşan büyük depremler, büyük felaketler sonucunda bu antik kentler kullanılmayı bıraktı ve bu antik kentlerin üstüne sonradan bu kültüre ve inanca sahip insanlar geldi. Şimdi düşünebiliyor musunuz siz, Maltepe bu Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin önüne bir çekiç alıp bir murç alıp bu izleri size kazıttırırlar mı? Kazıttırmazlar. Deli diye birileri kolunuza girer götürür. Ama burası yıkılsa, kullanılamaz hale gelse, bu inanca sahip farklı bir millet gelse bu izleri çok rahatlıkla buraya kazır. Batı Anadolu'daki işte Afrodisyas'ta, Millet'te, Priyen'de, çeşitli antik kentlerde biz bu çizimleri bol miktarda görüyoruz. İşte bu 4. yüzyılda meydana gelen depremler sonucunda bu kentler kullanılmayı bıraktı. Bu kavimler göçü sonucunda gelen Türk boyları bu inançlarını ve kültürlerini bu antik kentlerin üstüne taşıdılar. Bugün Afrodisyas'a gidin, binlerce bu çizimlerden görürsünüz. Yunanlı bir arkeolog bu kaya resimlerini Afrodisyas'ta çalışmış. Ben makalesini okudum. Bir noktaya kadar getiriyor, sonra da işin içinden çıkamıyor. Oraya bağlamaya çalışıyor, buraya bağlamaya çalışıyor, işin içinden çıkamıyor. Ve diyor ki bunlar diyor işte Roma'da yaşayan halklar diyor yapmıştır diyor. Ben aynı kişiye bir mail attım. Hocam dedim, yani bu halk dedim Roma'daki meclis binasının içine varıncaya kadar bunları nasıl kazımış dedim. Cevap vermedi. Ya veya tapınağın, Zeus tapınağının içine bunları nasıl kazımış dedim. Cevap gelmedi. Şimdi yani akıllıca sorular sorduğunuz zaman cevap veremiyorlar. Evet, hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz.